Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle alize şal kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 114 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız nasıl yapabilir onu anlatacağım. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle daha önce bu modelimin detay anlatımını yaptım detaylı bir şekilde. Şimdi yelek yapmak isteyenler için kol ve yaka kesimini nasıl yaparsınız onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Şöyle modelimizin ön yüzü bu şekil, arka yüzü de bu şekil. Şimdi bunu burada şöyle hanımlar, siz şöyle beden soruyorsunuz. Ben onun sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten ben beden şeyini hiç bilmiyorum, sayısını kaç tane zincir çekerseniz kaç beden olur onu hiç bilmiyorum. Ben sadece model anlatımı yapıyorum. Siz değerli izleyicilerim için isteğiniz üzerine kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onun sizinle sizin isteğiniz doğrultusunda paylaşıyorum. Gerçekten ben yeleği yapıp bitirmiyorum. Model anlattım, küçük parçaların üstünde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşıyorum. Sizin isteğinizin üzerine hanımlar. Yani ben yeleği yapıp bitirmiyorum. Bedenin kaç bedene ne kadar zincir çekileceğini bilmiyorum. Yeleği bitirmediğim için de kaç ipte gideceğini onu da bilmiyorum. Gerçekten bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Sürekli soruyorsunuz. Siz de haklısınız ama ben sadece model anlatımını yapıyorum hanımlar. Şöyle 3 zincir çektim, döndüm. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan. Tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağız hanımlar. İpimi doladım, şu boşluğa batıyorum, bir tane trabzan. Modelimin tepesine batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar battım. 2, şu boşluğa batıyorum. 3, diğer modelin tepesine batıyorum. 4, aynı yere tekrar battım. 2 tane boşluğa battım. 1, diğer modelin tepesine batıyorum. 1, 2, 3 tane buraya yapmak istiyorum hanımlar. Bu şekilde bakın, burası bizim kol altı kesimimiz oldu. Sağını solunu diyorsunuz hanımlar. Eğer siz önce sağ yaptıysanız, siz hangisini önce başladıysanız, şimdi kol kesimini burada yaptıysanız bir sağ ve solu o şekil belirleyeceksiniz. Şimdi bu bizim sağ tarafımız oluyor. Solu da burada kol kesimi başlayacaksınız. Bu tarafta kol kesimi yapacaksınız. Ve burası yaka olacak. Şimdi burada yaka kesimi yapacağız bunun. Eğer sağ sol o şekilde belirleyeceksiniz hanımlar. Siz onu da soruyorsunuz. Onu hepsini göstermemi istiyorsunuz. Gerçekten onu yapamıyorum. Şöyle 3 tane zincir. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bir ikinci ortadaki modelin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir.
Ara boşluğuna sık iğne ile. Şimdi yakaya kadar modelimi devam edeceğim hanımlar. Modelimin kurulumunu, detaylı anlatımı, linkini bu modelimin açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linkini tıklayarak izleyebilirsiniz. Nasıl modelimi kurdum, nasıl ilerledim. O tek detaylı bir şekilde orada var video. O linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi yakaya kadar devam edeyim. Kesimi beraber başlayacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. 5 tane trabzanımı yaptım. Şöyle modelimi normal bir şekilde ilerledim. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle 3 tane zincir çekip buraya atmak, sonra 3 tane zincir çekip bakın burada olduğu gibi şu trabzanlarımızı örmek. Ben ne yapacağım? Şöyle ipimi doluyorum. Zincir çekmeden hanımlar. Şöyle bakın yakadaki trabzanın tepesine batıyorum ve kesime başlıyorum. Kestim. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Hanımlar gerçekten ben bunları daha önce hiç bu şekilde, yani yakayı nasıl yaparım, nasıl ederim, ne olur ne biter, hiç onun provasını yapmıyorum. Daha önce örmüyorum. Sadece ekranda şimdi nasılsa o şekil örüyorum. Sizinle paylaşıyorum. Yani bu biraz matematiksel, biraz mantık işi, nasıl olacağını biz kendimiz karar veriyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Yani bir tane şöyle bu modele bakınca başka bir modelde de yaka kesimi rahatlıkça yapabilirsiniz. Onu demek istiyorum onlar. İpimi doladım. Bakın 1, 2, 3 tane şöyle mantığı dediğim model var. Benim deyimimle. Ben şimdi 1, 2, üçüncüye batıyorum. Birinciye batmıyorum. Burada birinciye batıyoruz ya. Batmıyorum, eksiltme yapıyorum. Sadece 2 tane örüyoruz. Bakın bir zincir çektim. Trabzanın beline giriyorum. İlmek aldım, ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinci trabzana sonra batıyorum. Şöyle yine bir trabzan. Bir zincir. Trabzanın beline giriyorum. İlmek aldım, ördüm. 1, 2. Ördüm ilmekleri sayıyorum hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7. Tıktaki ilmeği de sayarsak 8 ilmek olmuş oluyor. Ben onu saymıyorum. İpimi doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 1, 2. Şimdi kesime modelime normal bir şekilde devam ediyorum. Bir zincir ve modelimi uyguluyorum. Şimdi kol altına kadar örmeye devam edeyim. Orada nasıl dönüş sağlayacağım? Herhangi bir işlemimiz yok. Dönüşleri nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. Modelimi yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın burası bizim kol altı. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane trabzanımız var. Burada aynı şekilde trabzanımızı ilerletiyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu hanımlar. Şimdi bunu dediğim gibi sadece şöyle minyatür bir şey düşünün. Siz yapacağınız kişiye göre şöyle şuraya kadar da getirebilirsiniz. Onun genişliği ve onu şöyle 2 tane yan yana geleceğini düşünün hanımlar. Ona göre ayarlayın. Şöyle bu kadar da öbür tarafa arkaya geleceği için sırt bölümüne, onu da arka parçasını, onu da o şekil düşünerek artık onu o şekil ayarlayın. 3 zincir ve dönüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Kol altı oyuntumuz bitti. Bu kadar. Artık yaka kesimiyle devam edeceğiz. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Buradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bir ikinci ortaya tepe kısmına batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. 2,
3 4 5 1 2 3 zincir, şu ara boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Yakaya gelelim, beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. 3 tane zincirimi çektim, ipimi doladım. Bakın burada 1 2 3, ikincinin tepesine şu trabzanlarımızı yapmıştık ya. Şimdi burada 1 2 tane var. Ne yapıyoruz? Şu ara boşluğuna batıyorum. Şöyle 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 5 tane değil. 3 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden kenar trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimimize devam ediyoruz hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın 1 2 3, sonuncu trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Bir tane trabzan, bir zincir, trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Diğer modele geçiyorum. İlk trabzanın tepesine batıp bakın şöyle 1 2 3, 1 2 1. Bu şekilde bir modelimiz şu şekil. Bir sonrakinde bu model bitmiş olacak hanımlar. Ben şimdi örmeye devam edeyim. Normal bir şekilde burada herhangi bir uygulama yok. Şöyle gelip geri döneceğiz. Yaka kesimine gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, yaka kesimine geldim. Şöyle 5 trabzanımı yaptım. 3 zincir. Buradaki ara boşluğa sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekelim. 3 tane kısa gelebilir. İpimi doluyorum ve şu kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Bu modelimizi bitirmiş olduk. Bir modelimiz bitmiş oldu. Dört zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Bakalım birinci trabzanın tepesine şöyle batayım, kesim oluyor mu? Bir iki üçüncü ortadakine batıyorum şöyle. Evet tamam. Ortadakinin tepesine batıyorum. Bir zincir beline doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir, 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapatıyorum. İpimi doladım ve diğer modele geçtim. Bakın şöyle yine kesime devam ediyoruz. 1 2 3 1 2. Bu şekilde şimdi sıramı tamamlayıp yakaya geleyim. Aynı şekilde burada yaptığımız uygulamanın aynısını burada da uygulayacağız hanımlar.
Evet hanımlar, şöyle yine yaka kısmına geldim. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın burada yaptığımız uygulamanın aynısını şu iki mantı modelinin arasına batıyorum. 1 2 3 tane trabzan ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanımı örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, döndüm. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 3. sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini bir kapattım. İpimi doladım ve diğer modele geçtim. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Dönüyorum. Tekrar buraya gelince beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. 5 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir, bu iki modelin arasına sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada yine bir modeli bitirmiş olduk hanımlar. Dört zincir ve dönüyorum. Bakın hanımlar, şöyle size göstereyim. 1 2 3 1 2 1, sonra bitiyor. 1 2 3 1 2 1 ve sonra bitiyor. Artık o şekilde kesime devam edeceksiniz hanımlar. İstediğiniz inceliğe gelene kadar şu omuz kısmı bu şekilde kesmeye devam edeceksiniz. Artık ben kesmeyeceğim hanımlar. Bir iki sıra düz öreceğim. Şöyle, ya da kesebilirim bilmiyorum. Ben biraz aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Yine kesim yaparsam zaten burada yaptığımız mantığın aynısını. Şuraya kadar öreyim. Şöyle kesim yapmadan devam etmek istiyorum. İpimi doluyorum. Burada bir iki zincir çekiyoruz. Kesimimiz bittikten sonra iki zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini bir kapattım. Artık kesimi bitirdiğimizde normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. 4 5 6 7, hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum ve diğer modelin ilk trabzanına geçip aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Yaka kesimimiz gerçekten çok güzel oldu. Eğer siz kesime devam ederseniz burada anlattığım gibi aynı şekilde örmeye, kesmeye devam edeceksiniz. Ben bu şekilde bir iki sıra daha git gel yapacağım. Şöyle düz bir şekilde kesim olmadan onu da o şekilde de göstermek istiyorum size. Evet ama şöyle göstereyim size. Çok düzgün, çok güzel bir şekilde yakamızı yaptık. Kol altımızda aynı şekilde. Şöyle göstereyim size. Evet hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.